yiyecek lokması var ki sizin kapınıza geliyorlar. Yani bir hayvanı horlamak, belki Allahu Teala sizi imtihan ediyordur. Kibirli insanın işidir bir hayvana tenezzül etmemek, onu pis görmek. Emin olun ki insanların kalbi hayvanların kirinden daha kötü. Hani düşün ki onlarınki bir kalıp sabunla bir yıkarsın temizlenir ama insanların kalbi emin olun temizlenmiyor. Ben kedisini ağlamış bir insanım. Kedim öldü diye günlerce yas tuttum. O gün oturdum kedime şiir yazdım arkadaşlar. Kızım getirmişti, bu kedilerim öldü. 20'ye yakın kedim öldü. Hepsi yavru kediydi bunlar. Hepsi öldüler. Hepsine çok üzüldüm. Kızım dedi ki anne üzülme, bir yavru kedi var ki görme, görsen aşık olursun dedi. Kızım aldı geldi. Bu kedi de o kadar tatlı, o kadar 21 gün yaşadı. Evimizde salgın olduğu için bir kedimiz de taşıyıcı olduğu için bu hayvan ona geçirdi ve bu hayvan elimde. Ben 2 gün 2 gece uykusuz başında ağlayarak bekledim. Elimde can verdi ağlayarak, hıngır hıngır ağlayarak o hayvanı ben toprağa verirken ağladım, bahçeye gömdüm. Yani başka yere gömemedim bile. Elim varmadı gömmeye. O kadar çok seviyordum. Size bu şiirimi göndereceğim. Videonun sonunda çektiğim son videosunu ve o hayvana yazdığım şiiri yazacağım arkadaşlar. Ayrıca şiir yazıyorsanız da arkadaşlar şiirlerinize hafife almayın. Ben şairleri okudum, edebiyatçıları hep okudum. Ben edebiyat bölümü okuyorum arkadaşlar ve şiirlerimi yazar yazar hep atardım. Keşke hiç atmasaydım. Basit bir dille anlatılan şiirler var. Hiçbir şiiri insanın ruh halinden gelen çok güzel yazılar var. Şiirler çok değerli ya. Yani basit bile olsa yazdığınız, karaladığınız hiçbir şeyi lütfen atmayın. Hepsi çok değerli, emin olun. Şairler ince ruhlu insanlar zaten. Hayvanseverler ince ruhlu insanlar. Ben edebiyata da şairleri tanıyarak, insan sevgilerine yazdıkları, gözlerinde büyüttükleri insan sevgisini görerek, Cemal Safi'yi, Yavuz Bülent Bakiler abimizi, Nurullah Genci ve birçok Ahmet Haşim'in şiirlerini, bu insanların aşık olmuşlar ve aşkı, bir kadında buldukları aşkı o kadar güzel dile getirmişler ki. Yine Necip Fazıl'ın şiirlerini olsun, Yunus Emre yine bir şairdir. Gel gör beni aşk neyledi diye tasavvuf şairidir. Bu insan da anlatmıştır. Hani düşünün ki Allah aşkıyla adam kadılığı bırakmıştır. Şimdiki devirde olsa adam gidip de hakimliği bırakıp da öyle bir saltanatı bırakıp parayı, maddi durumu bırakıp da bir dergahta bir köpeğe bakıcılık gidip de odun kırmaz. Orada odun taşımaz. Düşün ki Allah aşkıyla gidip oraya teslim olmuş ve o insanın nefsini kırabilmek için tapduk emre ona odun taşıtmış arkadaşlar. Ben bundan çok etkilendim. Gerçekten Yunus Emre'yi eleştirenler, Mevlana'yı eleştirenler doğru bulmuyorum ya. Doğru bulmuyorum. Gerçekten bu insanları araştırın. Siz önce kendinize bakın. Bu insanlar nefsini nasıl terbiye etmişler? Nasıl o duruma gelmişler? Nasıl Allah aşkıyla bir ölüm gününü nasıl düğün günüdür şebi aruz demişler. İnsanın Allah'a kavuştuğu gün şebi aruz düğün günüdür demişler. Yani ölümün öldüğü yerdir Allah sevgisi arkadaşlar. Allah sevgisini yüreklerinde öyle bir yaşamış ki bu insanlar, ölüm ölmüş. Hani düşünün ki onu bir düğün gibi Allah'a kavuşacağım diye Allah sevgisiyle bütün her şeyi silmiştir bu insanlar. Evlatlarını düşünmemiş, anne baba düşünmemiş, makamını düşünmemiş, mevkisini düşünmemiş, koltuğuna böyle yapışmamış ve koltuğunu kendi Allah rızası için terk etmiş insanlardır bunlar. Hani bir Yunus Emre'den etkilenmemek ne demek ya? Gerçekten çok değerli insanlarmış. Keşke tanıma şerefine nail olsaydım. Belki manevi alemde yaşadığım şeylerde o da nasip olur diyorum Allah'ıma. Yani bu konularda hiçbir şey zor değil arkadaşlar. Hiçbir şey zor değil. Yani bazen öyle şeyler yaşıyorum, öyle şeyler görüyorum ki letaif alemi diyorlar buna, yani letaif bilgisi diyorlar. Tayyi mekan diyorlar, astral seyahat diyorlar şimdiki adıyla. Yaşadığım şeylerde çok şey görüyorum. Hiçbir şey imkansız değil. Dua ederseniz ölülerinizi de Allahu Teala görmenize, yanınıza gelmesine izin verebilir. Çünkü
Çok önceden de arkadaşlar yine namaz kılmış yatmıştım. Allahu Teala'ya çok dua etmiştim ve üzgündüm. Bazen hasta olduğum zamanlar ben tek çocuk olduğum için annem benimle çok ilgilendi ve o ilgiyi, alakayı bazen özlüyorum. İnsanlarda bu sevgiyi böyle bulamıyorum. Hani sanki ben çocuk gibi hissediyorum. Tek bir çocuk olduğum için, çok sevildiğim için annem tarafından. Hastalandığım zaman annemi yanımda istiyorum. O gün çok ağlamıştım, yine özlemiştim. Annemi ben rüyamda gördüm. Dedim ki Allah'ım annemi ne olur rüyamda göreyim. Ve annemi rüyamda gördüm. Annemle beraber lokantaya yemek yemeye gidiyorduk. Böyle kapıdaydık tam. Lokantaya girecekti. Lokantanın içi adamlar dolu diye annem girmedi. O sırada ben de anneme baktım. Benim annem ölmüştü dedim. Ama annem onun farkında değildi. Sanki sıradan bir gün yaşıyormuşuz gibiydi. O duyguyu yaşamak için onun ölümünü asla düşünmedim. Çok güzel bir rüyaydı. Ben annemi görmek istedim. Allahu Teala bana hemen uykuyla uyanıklık arasında dalarken bana annemi gösterdi. Eğer ölmüş yakınlarınız varsa Allahu Teala'ya dua ederseniz Allahu Teala buna müsaade eder. Ölmüş yakınlarınız size gelip bir şeyler söylerse buna emin olabilirsiniz ki yani ebedi hayattan geldikleri için onlar. Yani bunlar rüyalarda semboller vardır, elbette ki doğrudur diyorlar yani. Eğer birileri size bir şeyler anlatıyorsa, ikaz ediyorsa, ölmüş insanlar görüyorsanız, diğer alemden insanlar gelip görüyorsanız bunlarda doğruluk payı vardır diyorlar. Çünkü öbür ahirete intikal ettikleri için onların yalan söylemeyeceğini, manevi alemde olduklarını söylüyorlar. Size anlatacağım bir konu var arkadaşlar. Anlatıp anlatmamakta çok düşündüm. Bunu da anlatmak istiyorum ben. Bu da çok önemli benim için. Şimdi benim gördüğüm şeyler, hani dualardan sonra kalp gözüm açıldı arkadaşlar. Bunu açıkça itiraf edeyim yani. Görüyorum. Ne görüyorsun diyeceksiniz. Uykuya dalarken bazen uykudan uyandıktan sonra gördüğüm şeyler oluyor. Uykudan uyanıyorum, aniden gözümün önüne bir görsel geliyor. Bir vizyon, görüntü geliyor. Bazen hiç sanki bir rüya gibi alakasız şeyler görüyorum. Evler görüyorum, insanlar görüyorum. Kendimi de bazen orada görüyorum. Onlarla akrabaymışım gibi görüyorum. Bazen de uykuya dalarken gördüğüm şeyi anlatsam mı anlatmasam mı diye çok düşünüyorum ama anlatmam lazım diye düşünüyorum. Gördüğüm şey şuydu arkadaşlar. Ölmüş bir devlet başkanı benim yanıma geldi arkadaşlar. Bu asılmış bir devlet başkanıydı. Bu Adnan Menderes'ti arkadaşlar. Bu gördüğüm dedi ki beni niye öldürdünüz dedi. Bu ölümü kabullenememiş, idam edilmiş, belki haksızlığa uğramıştı bilmiyorum. Ben araştırdım. Baktım yani bilmiyorum, hiç bu konuda bilgim yoktu. Araştırdım, Allah bilir artık orasını, haklı mıydı, haksız mıydı, ama bazen ölmüş insanlar ölümü kabul edemeyince arafta kalıyor, gitmek istemiyorlarmış. Öldüklerini kabul edemiyorlarmış ve böyle manevi yönden açık olan insanlara gelip durumlarını anlatabiliyorlarmış arkadaşlar. Benim gördüğüm şey, bana dedi ki ben Adnan Menderes. Adnan Menderes'ti o yani. Bana dediği şey şuydu ki beni niye öldürdünüz dedi. Ölümü kabul edemiyordu. Belki haksız yere öldürdüyse, haksız yere öldürülen insanların da şehit olduğunu söyleniyor. İdam edilen ve şehitlerin ölmediği söyleniyor. Allah katında şehitler ölmez diyorlar arkadaşlar. Şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında mükafatlandırıldığını, aynı onların da insanlar gibi yediğini, içtiğini, onların da hayatları olduğundan bahsediliyor.